Gittiğimiz yerlerde ne kadar kalabiliyoruz? Bineceğimiz trenleri nasıl seçeceğiz? Nasıl planlayacağız? Sitede bu bileti Avrupa'da ikamet edenler alabilir yazıyormuş. Fiyatlarımız nasıl? Fiyatlar tabii ki trenimize geldik. Stockholm'dan Kiruna'ya gidiyoruz. Hangi trene bineceğimize bakıyoruz. İnsan gibi yaşıyorlar İsveçliler. Asgari ücretçi de yazarım. Reklam filminde oynamıştı. Öğrenciler, Erasmus öğrencileri. Bu bir tren değil. Arkadaşlar Stockholm'dan selamlar. Bugün geldik Berke kardeşimle birlikte. Ama bu bir Stockholm videosu değil. Sizlere tek bir biletle tam 33 ülke gezme imkanı veren Interrail biletini anlatacağım. Biz de zaten birazdan trene atlayıp İsveç'in en kuzeyine Kiruna'ya gideceğiz. Kuzey ışıklarını görmeye inşallah. Yol boyunca trende size bol bol detayları anlatacağım. 15 saatlik bir tren yolculuğumuz var şu an. Evet, 15 saat boyunca yolda olacağız. Ben bayılıyorum ve yataklı vagon. Burada İsveçliler bize selam söylüyorlar. Bakın hepsi böyle sarışın, güler yüzlü Abi hanımım insanlar. beni parçalayacak, hanımım beni öldürecek. Sevdamızı alnımıza yazdık abi. İstasyona geldik. Karşıdaki güzel bina. İçi de çok güzel. Karşıda ekranlar var. Oralardan hangi trene bineceğimize bakıyoruz. Şurada bilgi ofisi. Böyle etrafta kafeler. Çok ferah. Burada iş çıkış saatleri saat 4-5 gibi. O yüzden şu anda kalabalık. Daha az çalışıyor İsveçler biliyorsunuz bize göre. Bizde haftalık 45 saat ama buralarda 35-36 saat civarı haftalık çalışma. İnsan gibi yaşıyorlar İsveçliler. Tren garındaki markete, yolluk alışverişe geldik. Su burada normalde İsveç'te pahalı ama burada bayağı iyiymiş. 10 kron yani 30 TL. Bak muz alabiliriz yol için. Muz 30 kron yani 90 TL. Noel için böyle oyuncaklar var 79 kron. 3 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Norveç kronuyla İsveç kronu aynı değerde. 3 ile çarpıp TL değerini. Aynen bu tren videosu olacak ama market videosuna dönüştü. Fiyatlar 28 kron, 17 kron. Bunlar ne acaba? Burada da böyle Noel çikolataları var. 20-50'ymiş yani 60 lira bu çikolatalar. İsveçli çocuklar bayılıyor. Geçen sene arkadaşım Anna'nın çocuklarına bundan almıştım. Evlerine ziyarete gittiğimde çok mutlu olmuşlardı. Trenimize geldik. Bakın bu trenle gidiyoruz. Bayağı bir büyük gibi. Zaten tren yolculuğu boyunca size Interrail'in detaylarını anlatacağım. Hadi binelim trenimize. Bizimki 14 numaralı vagon. Bakalım içerisi nasılmış? Size içeriyle gezdireceğim. Arkadaşlar akşam trene bindik. Saat 6'da şu an 7:25 yoldayız ama uyuduk uyandık. Daha doğrusu Berke çok güzel uyudu. Ben öyle yat kalk. Neyse şimdi restorana geldik, kahve içiyoruz. Trenimize rötar yaptı diye bize ücretsiz kahve verdiler. Neyse Interrail'ı anlatmaya başlıyorum. Ben şöyle bir video paylaşmıştım. Bunun altına lütfen sorularınızı sorun, yazın, cevaplayacağım diye. Geliyor bolca soru. Biz en çok sorulanların bir kısmını not ettik. Böyle başlayacağız. Berke bana soracak sizden gelen soruları. Ben cevaplayacağım. Evet abi, öncelikle herkesin en çok merak ettiği şey fiyatlarımız nasıl? Fiyatlar tabii ki değişiyor. Ne kadar sürelik bilet aldığınıza göre. En ucuz bilet 212 euro. Bu da bir ayda 4 günlük bilet ve gençler için bilet. Yani 27 yaş altı için, 27 yaş üstü bir tık daha fazla oluyor. Bir ayda 4 gün diye bir kelime kullandım. Bunun ne anlama geldiğini bana biraz açabilir misin? Tabii ki. Şimdi bir ayda 4 gün, bir ayda 5 gün, işte 2 ayda 10 gün, 2 ayda 15 gün gibi bilet seçenekleri var. Bir de 15 gün sınırsız, 30 gün sınırsız. Hemen anlatıyorum. Bir ayda 4 gün demek aynı ay içinde yani 4 farklı gün bugün binersin. İstediğin kadar treneline binebilirsin. Sonra 3 gün sonra binersin. İstediğin kadar aynı gün içinde. Bir ay 30 günlük o süre içinde biletini başlattığından itibaren istediğin kadar inip binebileceğin gün sayısını. Yani peş peşe olmak zorunda değil. Bugün başladıysan yarın öbürsü gün 3 gününü tamamlamak zorunda değilsin. 2 ayda 15 gün dediğimizde böyle 2 ay içinde istediğin herhangi 15 günde binebiliyorsun. 15 gün sınırsız ise 15 gün peş peşe sınırsız demek. Ya da 30 gün sınırsız 30 gün peş peşe demek. Yani tek seferde böyle 33 ülkeyi gezmek istiyorsan 30 gün sınırsız bileti alabilirsin. Gittiğimiz yerlerde ne kadar kalabiliyoruz? Bu bir tur treni değil. Interrail dediğimiz bir bilet. Yani bu bileti alıyorsunuz. Sonra trenlere hangi trene inip bineceğinize siz karar veriyorsunuz. Biz şu anda Stockholm'dan Kiruna'ya gidiyoruz. Kiruna'da biz istiyorsak 3 gün kalırız. İstiyorsak günübirlik direkt başka bir tren varsa onunla başka yere geçeriz. Stockholm'e döneriz. Yani tamamen size bağlı. Vize gerekiyor mu?
vizenin gerekmediği çok az ülke var Avrupa'da. O yüzden Schengen vizesi almak şart. İstediğiniz ülkeden alabilirsiniz bu Schengen vizesini. Tabii ilk giriş yapacağınız ülkeden almak en önemlisi. Ama mevcut Schengen vizeniz varsa bu 33 ülkenin çoğu Avrupa Birliği'nde olmayan Norveç ve İsviçre dahil Schengen bölgesinde. Bir tek İngiltere için ayrı ve İrlanda için ayrı bir vize almanız gerekiyor. Onun dışında Schengen vizesi size yeterli olacaktır ya da yeşil pasaport. Yeşil pasaport da bütün Schengen'de geçerli. Yani vize almadan seyahat edebiliyorsunuz. Ama yine İngiltere yani Birleşik Krallık ve İrlanda'da geçerli değil. De bu bileti Avrupa'da ikamet edenler alabilir yazıyormuş. Biz Avrupa'da değiliz ama vesaire diye. Hayır arkadaşlar, Türkiye'de bu 33 Avrupa ülkesinden biri Interrail'in olduğu. O yüzden biz de bu ülkelere dahiliz. Onu kale almayın. Gidip bir şeyler mi yesek acaba? Kahvaltılık alalım. Hem fiyatlara da bir bakalım, sonra da soru cevaplara devam edelim. Vagonumuz böyle. Yemek vagonu burası. Hava aydınlanınca diğer vagonları da göstereceğim. Burada böyle işte çay kahve. Bu arada 22 kron dedim ya, bir kere alıyorsunuz. İstediğiniz kadar doldurabiliyorsunuz. Yemek. Ama burada dün benim alıp da Çok beğenmediğin bir sandviç. değişik bir sandviç var. Evet, 79 kron. 80 desek 240 TL. Fiyatlar gerçekten uygun arkadaşlar. Salata gibi bir şey var abi. Şimdi birazdan bakıp asgari ücreti de yazarım. Sen gösterirken ben bakacağım. Aynen. Abi. Tavuklu bir salata 129 kron. Evet. 20-25 bin kron arası değişiyormuş. Yani 60 bin 75 bin TL arası, ama şunu da belirtelim. Burada nüfusun çok az bir kısmı asgari ücretle geçiniyor. %5'i bile değil. Bizde ise %50'den fazla. Bak burada kahvaltı sandviçi diyor. Yumurta da yapıyorlarmış. 19. Yani 60 lirada yumurta. Aynen. Ben yumurta da alayım bunun yanına. Burada başka bir kuru sandviç. Kolalar 19. 20 desek 60. 60 TL. Gayet iyi ya. Bize daha bile pahalı yani. Ki bize işte trende olsun, havaalanında. Bineceğimiz trenleri nasıl seçeceğiz? Nasıl planlayacağız? Hemen anlatıyorum. Şimdi ben buna ilk bindiğimde 2004 senesiydi. O zamanlar böyle bize bir defter veriyorlardı. Ona elimizle yazıyorduk böyle inip bineceğimiz trenleri. Şu an teknoloji çok gelişti. Rail Planner diye şu an açıp size de göstereceğim. Böyle Rail Planner diye bir uygulama var. Burada işte seçmişim ben Stockholm'dan Kiruna'ya diye. Böyle bakıyorsunuz. Sonra gelen trenlerden istediğinizi, hangisi size uygunsa seçiyorsunuz ve Save to Journey diyorsunuz. Bunu dedikten sonra burada QR kodu çıkıyor. Kondüktör geldiği zaman bu QR kodunu okutuyorsunuz. Ama bazı trenlerde rezervasyon gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Çünkü kalabalık, yoğun trenler olabiliyor. Önceden tren garından ya da web sitelerinden, bu Norveç'teki ya da İsveç'teki tren firması hangisiyse onların web sitesinden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor ya da gişelerden. Bunu unutmayın. Bunların ücreti de 3 ya da 5 euro oluyor. Birinci sınıfsanız genelde bu rezervasyon ücreti alınmıyor. Bir de eğer yataklı ya da kuşet istiyorsanız bunlar için de ayrıca bir supleman ücreti oluyor. Bu değişebiliyor. 20 euro olabiliyor, 15 euro olabiliyor ya da 30 euro. Trenden trene değişebiliyor. Bu arada manzaramız hava aydınlandıkça güzelleşmeye başladı. Biletlerimizi Interrail'in resmi web sitesinden alıyoruz. Yani interrail.eu, EU Avrupa Birliği'nin kısaltması, interrail.eu sitesinden alabiliyoruz. Bu arada biz, Tuğçe, ben, bir de iki arkadaşımız Efecan'la Gizem 2 sene önce Interrail'in reklam filminde oynamıştık. Resmi bütün Avrupa'da yayınlanan ve 2 yaz boyunca Tuğçe ve benim fotoğraflarımız Interrail'in bu web sitesinin ana sayfasında yer alıyordu. Ya hatta o reklam filmini bulabilirsem onu da bir böyle araya sıkıştırırız. Hangi rotayı öneriyorsun? Ben kışın tren yolculuğu çok seviyorum. Zaten takipçilerim de Instagram'dan biliyordur. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Lütfen kanalıma abone olmayı, YouTube kanalıma unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi, eşe dosta yollamayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ben kış sevdiğim için Norveç, İsveç, zaten manzara özellikle Norveç'te inanılmaz güzel. İskandinavya rotası yapabilirsiniz. Buradan daha da güneylere inip mesela İsviçre, ki buralarda bir de tren biletleri normalde pahalı olduğu için Interrail bileti çok büyük avantaj sağlıyor. O yüzden bu rotaları tavsiye ederim. Aklıma gelmişken bak bunu da söyleyeyim. Sadece böyle global pass almak zorunda değilsiniz. Ülke pass'leri de var. Ülke biletleri. Sadece Norveç'te geçerli. Bir ayda 3 günlük ya da İsveç'te geçerli veya İsviçre'de geçerli ya da istediğiniz herhangi bir ülkede geçerli biletleri de var. Ki belki burada mesela İsveç'te geçerli olan.
gün geçerli olan Evet. bir Interrail bileti aldım mesela. 167 euro muydu? Aynen. Tabii diğer ülkelerde mesela İtalya'da bu çok daha ucuz ücreti. Bu da aklınızda olsun. Sonraki soruna geçelim. Bana 65 yaş indirimi var mı? Engelli indirimi var mı? Gönül isterdi ki olsun ama maalesef 65 yaş üstüne de engellilere de indirim yok. Sadece 27 yaş altına %25 indirimli oluyor biletler. Size treni de gezdireyim biraz. Biz burada oturuyoruz. Berke heyecanlı böyle videolar çekiyor. Aynen, Berke pek kar görmemiş olduğu için bu dörtlü yerde kıvrıldık, uyuduk. Valizlerimizi şu yukarıya koyduk. Bakın bunlar böyle standart koltuklar. Arkadaşlar trenimiz rötar yaptı demiştim ya. Meğer teknik arıza varmış. Değiştireceğiz treni, bir tane kasabada 2 saatte bekleyecekmişiz. Bir tane kafeye artık gidip otururuz. Orada soru cevaplara kaldığımız yerden devam ederiz. Havada burada Stockholm'a göre çok daha serin. Bu yolculuklarda kışın özellikle rötarlar olabiliyor. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle kar fırtınası vesaire varsa. Normal zamanda ben hiç denk gelmemiştim. İlk defa böyle bir uzun rötara denk geldik. Valizlerimizi bu tren garında bıraktık ve ortalığa bıraktık. Burada İsveç'te bir şey olmaz diye. Bir tane kafe bulacağız kendimize. Videonun kalanına orada devam edeceğim soru cevaplara Interrail ile ilgili. Kasabanın ismi Böden'miş ama şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? Yani binaların. Burası da Fabriksgatan Caddesi. Gatan İsveççe cadde demek. Biz şimdi bu cadde boyunca yürüyeceğiz. Espresso House diye bu bölgenin, İskandinavya'nın popüler kafe zinciri var. Oraya gideceğiz. Buralarda artık son gün doğumlarından biri. Saat 9.30 civarı. Böyle bir İspanyol grup var. Bunlarla da arkadaş olduk. İspanyollar, öğrenciler, Erasmus öğrencileri Kiruna'ya gidiyorlarmış. Orada eğer parti yaparlarsa biz de onların partilerine katılacağız. Onlar da bizimle birlikte kafeye geliyorlar şimdi. Kafeye giderken böyle bir yer gördük. Muhtemelen donmuş bir göl burası. Abi sakalların donmuş. Bakar mısınız? Ama o kadar soğuk da değil. Yok, sıcak. Eksi 17 ama bilmiyorum bana. Dışında hiçbir yerim üşümüyor abi şu an. Benim de. Ben çok daha soğuk. Yani burada bu havalarda ayağınızı sıcak tutmak en önemli şey. Bakın benim tişört var böyle. Üstünde termal mont. Berke'yi de zorla bunu alıştırdım. 3 kat giymek istiyorum dedim, olmaz öyle. Aynen, müsaade etmedi. Elimiz önemli. Orçun abime güvendim ve şu an hiç üşümüyorum. Eyvallah. Cansın sen, can. Kahveciye geldik. Böyle bir yer. Çok da keyifli. Bu espresso house'ları ben çok seviyorum. Skandinavya'da. Bizim İspanyol grup da burada. Bakıyoruz fiyatlara. Arkadaşlar Americano 41 kron yani 120 TL ve bu ülkede gelir Türkiye'den kat kat fazla. Şurada sandviçler var. 49 kron yani 150 TL. Salatalar 119 kron. Diğer kahvelere bakalım. Espresso 29 kron. Latte'li olanlar 50 kron, 150 TL civarı. Ne düşünüyorsun bu fiyatlarla ilgili? Bir de bu kadar geliri yüksek olan bir yerde fiyatların böyle olması beni Çok biraz acayip. Türkiye'de salakmış gibi hissettirmeye başladı. Ben hep öyle hissediyorum. Sürekli seyahat ettiğim için kendimi aptal gibi hissediyorum Türkiye'de o fiyatları öderken. Bakın mesela şu kampanyaları da var. 2 tane mesela kahve ile yanındaki sandviç 69 kron, 70 desek 210 TL. Şurada Çay, smoothie. üçlü şey, evet, çay, smoothie ve yoğurt 90 89-90 kron, 270 TL. Burada mesela kruvasanlar 35 kron, 105 TL. Türkiye'de de benzer fiyatlar, hatta daha bile pahalı bizdeki bazı kahvecilerde. Kruvasan şurada içi afilli olan 49 kron. Çörekler bir tık daha pahalı, 39-40 kron ki 120 TL yine Türkiye'ye göre gayet uygun fiyatlar. Kuzey Kutup bölgesinde bir ay boyunca güneş görülemeyecek. Bunlar son güneş. Bakın saat 11.30 civarı ama güneş en tepede olması gereken konumda böyle görünüyor. İkinci trenimize nihayet bindik, Kiruna'ya giden. Bu tren daha küçük, öteki daha güzeldi ama olsun. Manzaralarımız güzelleşti en azından. Buradan da canlı soru cevap yapacağız. Şu anda hemen açıyorum. Tren nereden kalkıyor? Bu
bir tren değil. Bu bir tren bileti. Trenin kalktığı belli bir yer yok. Her yerden. Ama eğer Türkiye'den, aynen her yerden kalkıyor. Türkiye'den bilmek istiyorsanız İstanbul'dan yola çıkan sadece yurt dışına yönelik hatlarda kullanabilirsiniz. Yani kendi ülkenizde serbest gezim hakkınız yok. Sadece yurt dışına giden biletlerde. İstanbul'da da bu Halkalı'dan kalkıyor. Eskiden Sirkeci'den kalkıyordu. Çok güzel, şehrin merkezinde tarihi bir tren garımız vardı. Maalesef yıllardır kullanılamıyor. Neden bilmiyorum. İnşallah gar olarak kullanılmaya devam eder. Böylelikle mesajımızı da bakanlıklara iletmiş olalım. Devam ediyorum sorulara. Şimdi bir tane yorum. Bir tık derken 3 aylık olan neredeyse 1000 euro demiş bir kişi. 3 aylıktan bahsediyor. Bakın arkadaşlar, 3 aylık olan bilet ve kesintisiz kullanabiliyorsunuz bunu 3 ay boyunca. Yetişkinler için 900 euro civarı, 27 yaş altı için de 700 küsür euro civarı. Yani 3 ay boyunca kullanabileceğin bilet için 1000 euro bile olsa çok çok iyi fiyat. Türkiye'de açın bir bakın şu Doğu Ekspresi'nin tek seferlik gidiş dönüş bilet fiyatlarına bakın. Ondan sonra 1000 euro 3 ay boyunca sınırsız binilecek bilete pahalı diyelim lütfen. Örneğin İstanbul'dan İsviçre'ye trenle hangi durakları ve hangi saatleri tercih ederek gitmeliyiz? Böyle bir şey de yok. Dediğim gibi açıyorsunuz o Rail Planner'ı. İsviçre'ye mi gideceksiniz? İstanbul'dan önce direkt Zürih yazdığınızda bazen bağlantı verebilir. Böyle size belki 10 tane trenin, 5 tane trenin. Ama öyle olmuyorsa da yol üstünde bakın. Mesela Macaristan var. İstanbul'dan Budapeşte'ye gidecek bağlantılara bakın. Ardından da Budapeşte'den İsviçre'ye gidecek trenlere bakın. İndi, bindi. Çünkü bu tek bir tren değil. Zaten abi sürekli gitmek istedikleri lokasyonu uygulamada girdikleri zaman Tabii. inanılmaz net bir şekilde tarif ediyor. Aynen, tren seçeneklerinden size en uygun olanını seçiyorsunuz. Devam ediyoruz. İstanbul'dan da başlayabiliyor arkadaşlar. Tabii bizim trenlerde son dönemlerde problem var. Açıp net bir şekilde TCDD sayfalarından da bunu kontrol etmek gerekiyor. Normalde İstanbul'dan başlayabiliyorsunuz. Yabancılarda da Sofya'dan kalkıp İstanbul'a Interrail biletiyle geliyor mesela. Bazen bu Türkiye'de de olabiliyor, başka yerde de. Trenlerde bir rötar varsa, arıza varsa otobüsle o bağlantıyı ek bir ücret ödemeden veriyorlar. Bazı lokal trenlerde biletlere bakarken Interrail geçerli değildir gibi bir ibare hatırlıyorum demiş bir kişi. Evet doğru ama bu çok nadir olan bir şey. Bazı lokasyonlara böyle sadece özel tren hatları oluyor. Milli tren hatları dışında. Onlarda özel bilet almak zorundasınız ama bu çok çok az ve daha kısa mesafeli şeylerde olan bir durum. Bu arada tekrardan lütfen abone olmayı unutmayalım. Beni Instagram'da takip etmiyorsanız Instagram'a da takip bekliyorum. Videoyu da beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen tuşuna da basarsanız sevinirim. Şimdi bir kişi demiş ki İstanbul'dan baktım bulamadım. Yardımcı olursanız mutlu olurum. Nereden baktığınızı bilmiyorum ama bazen bu Rail Planner uygulamasında mesela bir lokasyon İstanbul'dan Sofya'ya diyelim ya da atıyorum Stockholm'den Norveç'e Oslo'ya baktığınız zaman göstermeyebiliyor Rail Planner ama sizin kendi milli tren yolu sayfalarından bizdeki TCDD gibi oralardan baktığınızda gördüğünüz şeyi manuel olarak da bu uygulamaya girebiliyorsunuz. Göstermediği, geçerli olmadığı anlamına gelmiyor. Türkiye'deki trenler bilmiyorum herhalde elektronik bir uyum sağlayamadıkları için bu Rail Planner'da çoğu zaman görünmeyebiliyor. Bunu yabancıların da şikayet ettiği bir konu. O yüzden manuel olarak girebilirsiniz böyle şeyleri. Gördüğüm kadarıyla soruların çoğunu zaten cevaplamışız. Hep benzer sorular var. Ama siz yine de cevap alamadıysanız aklınızda olan soruya bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Onlara bakacağım ve mümkün olunca cevap vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur sizin için. İzlediğiniz için teşekkür ederim.